Erken teşhis hayat kurtarır. Keşke sihirli bir değnek olsa da hemen teşhis konulabilse. Basit bir kan tahliliyle mucizeler yaratılabilse. Evet sevgili dostlar, herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü video konumuz 10 damla kan ile 12 kanser türü teşhisi mümkün mü? On damla kan. Peki bu kadar az bir örnekle en az 12 kanser türünü erken evrede teşhis etmek mümkün olabilir mi? Bilim dünyası bugünlerde artık buna evet demekte sevgili dostlar. Bugün sizlerle kanserde devrim yaratan bir teknolojiyi konuşacağız. Liquid biyopsi ya da sıvı biyopsi. Neden mi önemli? Çünkü çocukluktan beri bizlere öğretildiği gibi kanserde erken teşhis çok önemli. Ve erken teşhis hayat kurtarmakta. Bir örnek verecek olursak, erken evre meme kanserinde 5 yıllık sağ kalım oranı %99 ama geç evrede yakalandığında bu oran %20'lere kadar inmekte. Aradaki farkı görebiliyor musunuz? Erken teşhisin ne kadar önemli olduğunu anlayabiliyor musunuz? Peki bu teknoloji nasıl işliyor? Gelin hep birlikte bakalım. Bugüne kadar kanser teşhisinde kolonoskopi, mamografi veya biyopsiler yaptık. Bu ve buna benzer yöntemler kullandık ve halen de kullanmaya devam ediyoruz. Ancak tabii ki bu yöntemlerin bazı sınırlamaları var. Örneğin zaman alıcı olabiliyor veya invazif olabiliyor. Yani canımızı acıtabiliyor. Erken evre olduğu zaman kanseri yakalamak zorlaşıyor. Çünkü tümör henüz görüntüleme yöntemleriyle görünemeyecek kadar küçük olabiliyor. Bu yöntemlerin bazıları oldukça maliyetli olabiliyor. Herkes tarafından erişilemeyebiliyor. Hastalar hiçbir belirti vermediği için doktora gitmeyebiliyorlar ve bundan dolayı da tümör içeride büyürken atlanabiliyor. İşte tam bu noktada bilimsel çalışmalar devreye girmiş durumda. Acaba kanser küçükken bile vücudumuza, kanımıza iz bırakıyor mu? Soru buydu. Bilim insanları bu şekilde sorgulamaya başladılar. Evet sevgili dostlar, kanser hücreleri büyürken kanımıza ctDNA yani circulating yani dolaşan genetik parçacıklar bırakmaktadırlar. Ayrıca tümör hücreleri belirli proteinleri ya da hücre yüzey molekülleri yani tümöral hücredeki yüzey moleküllerini kanımıza bırakırlar. İşte tam da bu noktada sıvı biyopsi bu moleküler parçaları tanıyarak bize önceden alarm vermektedir. Peki nasıl? 10 damla kan yani 1-2 mililitre kan alınmakta. Laboratuvarda geliştirilmiş özel kitler vasıtasıyla kan DNA dizileme yöntemleri ya da PCR tekniğiyle bunlar analize edilmektedir. Son dönemlerde de bu analizler yapay zeka ile entegre edilerek kansere özgü genetik mutasyonlar veya kansere özgü protein desenleri ya da protein kırıntıları taranmaktadır. Eğer şüpheli bir sinyal bulunursa bu hastalar konvansiyonel şu anda yaptığımız yöntemlerle araştırılmaktadırlar. Örneğin bu 10 damla kanda 12 kanser türünden prostat kanseri pozitif çıktı diyelim. Hemen konvansiyonel yöntemlerle prostata yönelmekteyiz. Hepimizin bildiği gibi pankreas, kadınlarda over yani yumurtalık veya akciğer kanserleri geç belirti vermektedir. İşte geç belirti veren türlerde bu yöntem umut vaat etmektedir. Şu anda araştırmalar en az 12 kanser türünün bu yöntemlerle tespit edilebileceğini göstermektedir. Bunlar neler? Meme, prostat, akciğer, bağırsak, pankreas, yumurtalık, karaciğer, mide kanseri, mesane kanseri, cilt kanseri ya da melanom, kan kanserlerinden lösemi ve lenfoma. Yani bu en az 12 türe sıvı biyopsi ile tanı konulabilmektedir. Burada en önemli olan şey bu testlerin en erken evrede bile sinyal verebilmesidir. Tabii ki her şeyde olduğu gibi bu yöntemlerde de avantajlar ve sınırlamalar vardır. Avantajlarına bakalım isterseniz. Hızlı ve acısızdır. Normal kan vermeye gittiğiniz gibi çok küçük miktarda 1-2 mililitre kan alınmaktadır. Yani 10 damla kan yeterlidir. Ve bu süreç 5-10 dakika almaktadır. Tümör henüz diğer görüntüleme yöntemleriyle görünemeyecek kadar küçük dahi olsa erken teşhis edilebilmektedir. Ve tek bir testle
birçok kanser türünü yakalamak mümkündür. Sınırlamalarına bir bakalım sevgili dostlar. Tabii ki %100 henüz teşhis koyamamaktadır. Yanlış pozitif veya yanlış negatif riskler bulunmaktadır. Henüz rutin kullanımda olmadığı için maliyetleri yüksek olabilir. Bu maliyet kişiye göre tabii ki değişmektedir. Ama halk sağlığı açısından bakıldığında gerçekten maliyetleri yüksektir. 1000 ila 5000 dolar arasında değişmektedir. Tabii ki bazı testler halen araştırma safhasındadır ve bazıları dışında onay süreci gerçekleşmemiştir. Hem dünyada hem de ülkemizde bu konuyla ilgili yaygın klinik araştırmalar devam etmektedir. Şimdilik bu testler doktorunuzun önerdiği konvansiyonel yani geleneksel diğer tetkiklerin yerine geçmez. Ya da bunu bir başlangıç olarak kabul etmek gerekir. Ya da tamamlayıcı olarak. Evet sevgili dostlar, bunları sizlere anlatırken unutmamamız gereken bugün bile yapabileceğimiz şeyler var. Düzenli check-up'larımızı unutmayalım. Özellikle 50 yaş üzerindeki bireylerin düzenli check-up yaptırması gerekmektedir. Aile öykünüzü mutlaka öğrenin. Genetik geçiş var mı yok mu? Kalıtsal hastalıklar var mı yok mu? Geçmişinde aynı hastalıktan, aynı tümörden ölenler olup olmadığı mutlaka sorgulanmalı. Yani genetik yatkınlığı mutlaka öğrenin sevgili dostlar. Bunlara ilaveten de hepimizin bildiği ve devamlı aktardığımız gibi sağlıklı yaşamayı unutmayın, sağlıklı yaşam tarzını önemseyin. Evet unutmayın, kanser erken yakalandığında %100'e yakın tedavi edilebilmektedir. İşte bu testler bunun için oldukça önemlidir. Kısaca bu testlerin bilimsel temellerine bir bakalım. Nasıl çalışıyorlar? Dolaşan DNA'lar, circulating DNA diye tanımladığımız tümör hücresinin ölümüyle kana karışan genetik parçacıklar ya da circulating tümör hücreleri dediğimiz canlı tümör hücreleri. Kanser hücrelerinin salgıladığı, içinde protein veya RNA gibi parçacıklar bulunan kesecikler dediğimiz eksozomlar ve kanserle ilişkili küçük RNA molekülleri dediğimiz mikro RNA'lar. İşte bu saydıklarım sıvı biyopsisinin temelini oluşturmaktadır. Şimdi teknolojilere bakalım. NGS diye adlandırdığımız Next Generation Sequencing olarak ifade ettiğimiz dolaşan DNA'ları ve dolaşan DNA'lardaki genetik mutasyonları tespit eder. Bunları tarar. Bir diğeri PCR olarak kısaca adlandırdığımız polimeraz zincir reaksiyonu ile belirli kanser mutasyonlarını amplifiye ederek tespit eder. Tabii son dönemlerde bu teknolojiye yapay zeka da eklenmiş durumda. Yapay zeka ise karmaşık verileri analiz ederek bize kanser yapılarını tanımlar. Süreç nasıl işliyor? Piyasada satılan bildiğimiz kadarıyla 5 adet ürün bulunmakta. İşte bu ürünleri alarak bu ürünler sayesinde 1-2 mililitre kan alındığında kanımızla birleştirilerek laboratuvarda analize gitmektedir. Bu analiz sonucunda biraz önce sizlere aktardığım teknoloji sayesinde DNA parçacıkları, proteinler, protein kırıntıları veya diğer biyobelirteçler izole edilmektedir. Tarama ile mutasyonlar ortaya konmaktadır. Eğer şüpheli bulgular varsa veya tümör tanısı konmuşsa konvansiyonel, geleneksel yöntemlerle bu tespit edilmektedir. Şimdi piyasadaki ürünleri şöyle bir değerlendirelim. Kısaca onlar hakkında bilgiler verelim. 1. Galleri test, GRAIL olarak adlandırılıyor. 50'nin üzerinde kanser türünü tespit edebilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de reçeteli olarak satılmaktadır. İkinci olarak Foundation One Liquid CDX ya da Foundation Medicine olarak geçmektedir. 300'ün üzerinde genetik mutasyonu ve 15'in üzerinde kanser türünü taramaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılmakta ve FDA onayı bulunmaktadır. Üçüncü olarak Guardant 360 ya da Guardant Health. Bu ürün 75'in üzerinde genetik mutasyonu tarar ve aynı zamanda metastatik kanserleri de taramaktadır. FDA onaylıdır ve tedavinin takibi içinde kullanılmaktadır. Dördüncü olarak kanser SEEK, S-E-E-K. İngilizce olarak bu şekilde söyleniyor. Türkçeleştirirsek kanser tarama anlamına gelmektedir. Bu ne yapıyor sevgili dostlar? Bu da en az 8 kanser türünü tespit ediyor. Ama henüz araştırma aşamasındadır. Klinikte kullanımı oldukça azdır. Beşinci olarak Roche Elexis testleri. Daha çok günümüzde Alzheimer kan testi olarak tanımlanmakla birlikte özellikle karaciğer ve prostat kanseri için protein bazlı biyobelirteçleri ölçmektedir.
CE işaretlidir ve Avrupa'da kullanılmaktadır. Bir de bunların avantajlarına ve sınırlamalarına bir bakalım. Avantajları: tümör 0,5 santimetrenin altında dahi olsa tespit edilebilmektedir. Yani erken teşhis. Non-invazif olduğunu zaten görüyoruz. 1-2 mililitre kanla bu tespitler yapılabilmektedir. Özellikle ailesel, genetiksel geçişleri de göz önünde bulundurarak mutasyon profilini önümüze koyarlar. Bu da hedefe yönelik tedavileri ve kişiselleştirilmiş tedavilerin önünü açar. Sınırlamalar yok mu sevgili dostlar? Tabii ki var. Her şeyde olduğu gibi. Yanlış pozitiflik ya da yanlış negatiflik söz konusu. Kanımızda sadece tümör DNA'ları dolaşmıyor. Sağlıklı hücrelerimizin DNA'ları da dolaşıyor. İşte yanlışlıkla bu DNA'ları da tümör DNA'sı olarak tanımlayabilir bu yöntemler. Biraz önce söylemiştim. Sosyal Güvenlik Kurumu ödemeleri kapsamında olmadığı için biraz pahalı gelebilmektedir. Bireysel kullanım açısından. Ama kar zarar ikilemine baktığınızda toplum sağlığı, halk sağlığı için önemli olduğunu düşünüyorum. Bazı testlere kısıtlı erişim bulunmaktadır. Halen araştırma safhasında sadece klinik araştırmalarda veya özel kliniklerde kullanılmaktadır. Ülkemizde de TÜBİTAK ve üniversitelerde buna benzer araştırma safhasında çalışmalar bulunmaktadır. Bildiğimiz kadarıyla Türkiye'ye getirilerek bu testler özel hastanelerde, özel kliniklerde, özel laboratuvarlarda kullanılmaktadır. Evet, aslında dileğimiz devletlerin bu olaylara sahip çıkarak toplum sağlığı açısından her gün kan veren, her gün verdiğimiz kanlara ilaveten rutin check-up'ların içine bu testlerin sokulmasıdır. Bu dileğimiz bir yana, sevgili dostlar, sizlere önerim, eğer ailesel kanser öykünüz varsa bu testleri doktorlarınızla mutlaka tartışın. Ve eğer yaptırdıysanız bir onkolog tarafından bu testlerin yorumlanmak zorunda olduğunu da bilmeniz gerekiyor. Yani sadece test yaptırmakla iş bitmiyor. Sevgili dostlar, bilim ve bilimsel çalışmalar her geçen gün artıyor. Yapay zekanın da artık gündemimize oturduğu bu günlerde bu anlattığım testlerin daha birçoğunu piyasada göreceğiz. Ve muhtemelen 2030 yılına doğru artık rutin kullanıma girecek gibi duruyor. Evet sevgili dostlar, bugün de videomun sonuna geldik. Lütfen yorumlarınızı ve sorularınızı mesaj kutuma atmayı unutmayın. Kanalımı eş, dost ve arkadaşlarınızla paylaşın. Sevgiyle kalın, sağlıklı kalın ve hoşça kalın. Bir sonraki videomda tekrardan sizlerle görüşmek üzere. Sevgiler ve saygılar.